Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kavanoz üzerine hamur kabartma tekniğini göstereceğim sizlere. Hemen başlayalım. Öncelikle zemini akrilik boyayla boyadım. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Süngerle boyadığım için bu şekilde izler olacaktır. Onlar hava kabarcıkları, kururken patlıyor. Dilerseniz boya tam kurumadan fırçayla düzeltme yapabilirsiniz. Ya da boyamayı bitirdikten sonra süngerle üzerinden o kabarcıkları hafif hafif böyle vuruşlar yaparak patlatabilirsiniz. Sünger tam ulaşamadığı için kavanozun ağız kısmını da fırçayla boyadım. 2 kat boyamam yeterli oldu. Bu deseni Pinterest'te bulup A4 kağıdına renkli çıktısını aldım. Hamur kabartma tekniği için de diğer videolarımda kullandığım hamurun aynısını kullanacağım. Öncelikle videoda gördüğünüz şekilde hamuru açıyorum. Kalınlığı tamamen tercihe kalmış. Ben biraz boyutlu görünmesini istiyorum. İstediğim kalınlığa geldikten sonra kağıdın arkasına dekopaj tutkalı sürdüm. Ve kağıdı hamurun üzerine yapıştırdım. Elimle hafifçe baskılar yaparak tamamen yapışmasını sağladım. Daha sonra desenin kenarlarından hamurun fazlalığını kestim. Dilerseniz kreatör bıçağı da kullanabilirsiniz. Hamur kabartma tekniğinin farklı yöntemleri var. Benim burada kullandığım en basit olanı. İstersek hamura biraz daha bombe vererek daha boyutlu görünmesini de sağlayabiliriz. Ya da 3 boyutlu bir desen de yapabiliriz. Bu diğer yöntemleri size ilerleyen videolarımda göstereceğim. Bu kullandığım hamurun adı soğuk porselen hamuru. Biliyorsunuz ki kanalımda yapılış videosu var. Ama dilerseniz hazır alıp da yapabilirsiniz. Kağıdı da aynı şekilde benim yaptığım gibi çıktısını alabilir veya hazır dekopaj kağıdı da kullanabilirsiniz. Hamurun arkasına da bolca dekopaj tutkalı sürdükten sonra kavanozun ortasına yapıştırdım. Hamur kabartma tekniği peçeteyle de yapılabiliyor. İlerleyen videolarda onun da yapılışını göstereceğim sizlere. Sadece kavanozlara değil her türlü zemine bu tekniği uygulayabilirsiniz. Hamurun zemine iyice yapışmasını sağladıktan sonra kağıdın üzerine dekopaj tutkalı sürdüm. Bir gün bu şekilde beklettim. Kabarttığım desenin kenarlarındaki beyazlıkları aynı renge boyadım. Bu rengi elde etmek için önce kırmızı ile pembeyi karıştırdım. Yanlardaki gül içinde aynı karışımın içerisine az miktarda ten rengi ve turuncu karıştırdım ve en yakın renk tonlarını elde ederek bu şekilde boyama işlemini gerçekleştirdim. Aynı şekilde yapraklarını da boyadım ama yapraklar için herhangi bir karışım yapmama gerek kalmadı. Zaten elimdeki yeşilin tonu oldukça uyum sağladı ve gördüğünüz gibi boyayarak bu kısmı da bitirmiş oldum. Şimdi kapak tasarımına geçiyorum. Elimde bir parça hamur kalmıştı. Onu değerlendireceğim. Hamuru son damlasına kadar kullandım. Öncelikle hamuru kapak boyutuna gelene kadar açtım. Daha pürüzsüz olduğu için altta kalan kısmını kullanacağım. Üzerine bu stencil şablonu koyup oklavayla bastırarak desenin hamura çıkmasını sağladım. Aslında hamur biraz daha kalın olsaydı çok daha güzel dururdu. Dediğim gibi benim elimde az miktarda hamur kaldı. O yüzden ince oldu. Ama olsun, ben ona da bir çözüm buldum. Hamuru şablondan dikkatli bir şekilde ayırdıktan sonra kavanoz kapağının boyutunda kestim. Hamuru açarken benim yaptığım gibi altında bir muşamba parçası veya yağlı kağıt bulundurun. Çünkü hamur zemine yapışıyor ve çıkartırken şekli bozulabiliyor. Hamur ince oldu demiştim. İşte ona biraz daha boyut kazandırabilmek için bir şişe kapağını kavanoz kapağının üzerine hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. Ardından bolca tutkallayıp hazırladığım hamuru üzerine oturttum. Şeklini bozmadan elimle düzeltmeler yaparak kapağa tamamen yapışmasını sağladım ve bu şekilde kurumaya bıraktım. Boyanabilir hale gelmesi için en az bir 7-8 saat beklese daha iyi olur. Ve hamur kabuklaştı, boyanabilir hale geldi. Kavanozu boyadığım rengin aynısıyla boyadım.
Boyadıkça üzerine uyguladığım stencil deseni daha çok ortaya çıkmaya başladı. Çakıl taşı rengi akrilik boya ve diş fırçasıyla kavanozun çeşitli yerlerine boya püskürttüm. Diş fırçası yerine sert kıllı bir fırça da olur. Boyayı sıçratarak yaptığımız için uygulanan zemini çok güzel, doğal bir doku oluşturuyor. Boya püskürtme kısmı bitti. Şimdi wax'la biraz daha boyut kazandıracağım. Daha boyutlu görünebilmesi için özellikle yapıştırdığım desenin kenarlarına biraz daha yoğunluk verdim. Kuru ve yumuşak bir fırça kullanıyorum. Wax'ı fırçama yükledikten sonra videoda da gördüğünüz şekilde yumuşak hareketlerle yayıyorum. Herhangi bir silme işlemi yapmayacağım. Olduğu gibi bırakacağım. Kavanozun diğer kısımlarına da aynı şekilde böyle ara ara fırçamla süpürmeler yaptım. Wax'ın diğer eskitme boyalarına oranla daha koyu bir yapısı var. O yüzden bulaşmadan çok rahat bir şekilde sürebiliyorsunuz. Kapağına da aynı uygulamayı yaptım ve desenler daha da bir ortaya çıktı. Daha sonra spatulanın uç kısmına çok az miktarda kahverengi boya aldım ve kavanozun çeşitli yerlerine videoda gördüğünüz şekilde sürdüm. Aynı işlemi kapağına da uyguladım. Bu da bir nevi eskitme yöntemi. Boyama kısmını tamamladıktan sonra bir çekmece kulbunu ortadaki güllerin renk tonunda boyadım ve hız yapıştırıcıyla kapağın üst kısmına yapıştırdım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Son olarak su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Eğer boyadığınız objelerin yıkanabilir hale gelmesini istiyorsanız en az 2 kat vernikledikten sonra 21 gün verniğin kemikleşmesini bekleyin. 21 gün geçtikten ve vernik tamamen kemikleştikten sonra boyadığınız objeleri elinizde yıkayarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine sıradan bir kavanoz çok şık bir dönüşüme uğradı. Hamur kabartma tekniği ve farklı kapak tasarımım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.